Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz kutuyu değerlendirdim. Maalesef ki hasta olduğum için sadece gerekli yerlerde konuşma yapacağım. Öncelikle kapak kısımlarını kestim. Üstteki büyük kapağı ayırdım çünkü onu daha sonra kullanacağım. Alttaki kartona kutunun ölçüsünü aldım ve çizdiğim yerlerden kestim. Kartonun üst kısmını soyup oluklu kısmını kullanacağım. Öncelikle zorlandığım için su sıkıp biraz nemlendirerek soymayı denedim. Bu şekilde daha kolay oldu. Bazı kartonlar hiç uğraştırmıyor ama bu beni biraz zorladı. O yüzden ıslatarak işimi kolaylaştırdım. Daha sonra hazırladığım kartonu kutunun etrafına sıcak silikonla yapıştırdım. Daha önce bir kavanozun çevresini kaplayıp boyamıştım. Şimdi daha farklı bir boyama tekniği göstereceğim. Kutuya ahşap görüntüsü vermek istiyorum. O yüzden daha doğal durması ve dayanıklı olması için rölyef pastanın içerisine bir miktar su karıştırdım ve sürülebilir hale getirdim. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz dış yüzeyini tutkallayarak kuruduktan sonra da boyama gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben fırçanın oluşturduğu o çizgilerin doğal ağaç görüntüsü gibi görünmesini istediğim için rölyef pasta sürdüm. Aslında bir bakıma da astar gibi göründü ve üzerini boyamamı kolaylaştırdı. Kuruduktan sonra sarı renge boyadım. Altındaki rölyef pastadan dolayı bir katta kapama sağladı. O yüzden ikinci katı atma gereği duymadım. Ahşap görüntüsünün birçok farklı tonu var. Ben burada koyu meşe görüntüsü vermek istiyorum. Alt zemine kullanacağınız renkle üzerine kullanacağınız eskitme boyalarının tonuna göre istediğiniz renk tonunu kendiniz oluşturabilirsiniz. Tabii bunu tahmin etmesi zor. O yüzden istediğiniz rengi uzman birine göstererek gerekli malzeme listesini isteyebilirsiniz. Kahverengi eskitme kremini sürdükten sonra kuru bir bezle sildim. Ne kadar çok silerseniz o kadar çok rengi açılacaktır. Eğer çok açık olduysa tekrardan üzerine eskitme kremi sürüp sil sür yapabilirsiniz. Daha önce kontraplak bir apliğin silikon kalıbını yapmıştım. Bu boyadığımı da o kendi yaptığım silikon kalıptan çıkardım. Kutuya yaptığım gibi sarı renge boyadım ve kahverengi eskitme kremiyle sil sür yaptım. Aslında taş tozu kullanarak çıkarmıştım bu apliği. Boyadıktan sonra ahşap bir görünüme kavuştu. Zaten yapmak istediğim de buydu. Kuruduktan sonra kutunun orta kısmına yapıştırdım. Kutu ahşap bir görünüme benzemeye başladı mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün boyama işlemleri bittikten ve tamamen kuruduktan sonra vernikledim. Kutu neredeyse ahşap kadar sağlam oldu.
Üst tarafından kesip ayırdığım kartonu jüt kumaşıyla kapladım. Bu kartondan 2 tane yaptım. Bir tanesini kutunun alt kısmına yapıştırdım. Diğerini de kutunun iç kısmına yerleştireceğim. Kutunun hem altından hem de üstünden destekleyince tabanı çok sağlam oldu. Eskiyen bir çarşafım vardı. O çarşafın sağlam tarafını kestim ve kutunun içerisine kılıf yaptım. Önce ağız kısmına sıcak silikonla yapıştırıp sabitledim. Daha sonra iki ucu bir araya getirip yapıştırdım ve kutunun içerisine fazla kumaşı katladım. Elimle düzelttikten sonra tabanında yerleştirdim ve böylelikle çalışmamı tamamlamış oldum. Bugün de karton bir kutuyu ahşap görünümlü bir kutuya dönüştürdüm. Evin her alanında kullanılabilecek çok amaçlı bir çalışma oldu. Aslında başta ne yapacağıma karar verememiştim. Daha sonra oğlumun çalışma masasının üzerine masaüstü kitaplığı yapmaya karar verdim. Bence çok da güzel oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.